Bu videoda sizlere Ben tanıtacağım. Ben challenge türlerini anlatacağım. Ben uymanız gereken detayları, şartları anlatacağım. İşlem platformlarını, minimum işlem günlerini, copy trade yapıp yapamadığınızı, haber kurallarına ne şekilde uymanız gerektiğini ve daha buna benzer hiçbir yerde bulamadığınız birçok kuralı detaylıca size anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi kanalda birçok farklı profil, rehber ve incelemesi sunuyorum. Bunların arasında Ben yeri benim için bir başka. Neden diyecek olursanız gerçekten Türkiye'deki trader toplulukları arasında çok popülerler ve memnuniyetleri çok yüksek. Ve bunun yanında gerçekten sektörün en iyi şartlarını en uygun fiyatlara sizlere sunduklarını düşünüyorum. Bu yüzden Ben tanıttığım için gerçekten mutluyum ve Ben ile ilgili A'dan Z'ye bütün detaylı rehberleri bir oynatma listesi halinde sizlere sunacağım. Muhtemelen bu izlediğiniz video bu oynatma listesinin ilk videosu olacak. Öyleyse Ben kaydolabileceğiniz güvenilir bağlantı linkimin videonun açıklama kısmında bulunduğunu ve yine Ben alışveriş yaparken kullanabileceğiniz fintech indirim kodunun aşağıda bulunduğunu hatırlatarak sizleri de çok fazla bekletmeden hemen videoya başlıyorum. İlk olarak Ben genel bir bakış atalım istiyorum. Bunun için benfunding.com'a girdim. Siteye geldiğimizde yukarıda firma hakkındaki kuralları ve firmanın vizyonunu görebilirsiniz. Sıkça sorulan sorular bölümü, tüccar kütüphanesi, burada prof firmalara dair veya FX piyasalarına dair sözlükleri bulabilirsiniz. Bloglar var, alım satım güncellemeleri gibi yerleri buradan takip edebilirsiniz. Semboller kısmımız var. Benfunding'in bizlere sunduğu işlem çiftlerinin ne olduğu ve bu işlem çiftlerindeki spread oranlarını buradan kontrol edebilirsiniz. Ortaklık sekmemiz, liderlik tablosu alanı ve bunun yanında ticaret alanı, burası bizim kullanabileceğimiz kişisel alanımız. Aşağı indiğimizde sosyal medya platformlarını, bunun altında da akan bir şekilde gördüğünüz gibi buradan payout olan gerçek kullanıcıların hangi hesap boyut üzerinden ne kadarlık bir büyümeye ulaştıklarını görebilirsiniz. Bu gördüğünüz büyümelerin ve kar çekimlerinin tamamı gerçek arkadaşlar. Aşağı indiğimizde Trustpilot puanını görüyoruz. 4.5'lik oldukça iyi bir Trustpilot puanı var. Bilmeyenleriniz için Trustpilot demek pro firmalarının değerlendirildiği Türkiye'deki şikayetimvar.com gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir site üzerinden 4.5'lik oldukça iyi bir puanı var. Yani oldukça güvenilir bir site. Bunun aşağısına indiğimizde challenge türlerini görebiliyorsunuz. Birazdan bunlara değineceğim. Daha aşağı indiğimizde spread oranlarını burada bize göstermişler. Daha aşağı indiğimizde de çalıştıkları işlem platformlarını ve ödeme platformlarını burada görebilirsiniz. İşlemlerimizi almak için C-Trader ve DXTrade'i kullanacağız. Bunun yanında Confirmo ve Rise seçeneğiyle buradan elde ettiğimiz karlarımızı çekebileceğiz. Buraya ödeme yapmak için de PayPal gibi, Stripe gibi seçenekleri kullanabileceğiz arkadaşlar. Daha aşağı indiğimizde bizleri burada ilgilendiren fazla bir şey yok. Reklamlar ve geri kalan. Şimdi biz daha fazla uzatmadan direkt geçelim tek aşamalı ve iki aşamalı challenge türlerine. İlk olarak tek aşamalı challenge türünden başlıyorum. Bu aşamada sizlere tek adımlı challenge'in genel kurallarını anlatacağım. Videonun sonuna doğru bilmeniz gereken bütün detayları kapsamlı bir şekilde anlatıyor olacağım. Şu an bahsettiğimiz şey genel kurallar. Tek adımlı bir challenge'a geçtiğimizde ben sizlere anlatımımı $100.000'lık bir hesap üzerinden yapacağım. Ben tek adımlı bir hesap satın aldığımızda kar hedefimiz %9 olarak belirtilmiş. Yani $100.000'lık bir hesapta $109.000'a ulaştığımızda kar hedefimizi yerine getirebileceğiz. Maksimum düşüşümüz %5 olarak belirtilmiş. Yine bunu da $100.000'lık bir hesaptan $95.000'a düştüğümüzde maksimum zarar limitimizi doldurduğumuzu söyleyebilirim. Günlük düşüşümüz %3 olarak belirtilmiş. Bu günlük düşüş bir önceki günün en yüksek bakiyesine veya en yüksek öz sermayesine göre belirleniyor. Bu aklınızda olsun. Kaldıraç oranımız 1'e 30 olarak belirtilmiş. Fakat farklı paritelerde farklı kaldıraçlar kullanıldığını görebilirsiniz. Bütün pro firmalarda olduğu gibi. Mesela altında 1'e 20'lik bir kaldıraç oranı uygulanıyorken FX paritelerinde 1'e 30 olabilir. Veya kripto paritelerinde 1'e 2, 1'e 5 gibi kaldıraçlar olabilir. Bunun üzerine ödüller talep üzerine diye belirtilmiş. Eğer bütün challenge şartlarını yerine getirip ödül almaya hak kazanırsanız talep ettiğiniz anda herhangi bir döngüyü beklemeden karınızı çekebileceksiniz. Kar paylaşım oranımız %80'lik gayet ideal ve çalışabilir bir oran. Bu şu anlama geliyor. Buradan elde ettiğimiz karın %80'i trader'a yani bize kalırken %20'si firmaya kalıyor. Bu bütün pro firmalarda %70'den %80'den başlar. %80 sektörün gayet iyi bir seviyesinde diyebilirim. Süre sınırlandırması, yani buradan aldığımız hesaplarla kaç gün boyunca işlem yapabiliriz? Sınırsız olarak belirtilmiş. Yani aldığımız hesaplar ister birkaç gün, ister birkaç hafta, istersek de birkaç ay boyunca işlem yapabiliriz. Bu tamamen bizim kendimiz belirlediğimiz işlem stratejisine bağlı. Herhangi bir süre sınırlamamız yok. Kendinizi baskı altında hissetmeyin. Geri ödeme evet diyor. Eğer siz satın alma sırasında geri ödeme eklentisi satın alırsanız buraya ödediğiniz challenge ücreti funded olduktan sonra hesabınıza yatacak ve buradaki hesaba tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olmuş olacaksınız. Tabii funded olduktan sonra. Mevcut semboller 70'ten fazla parite ile tek aşamalı challenge türünde işlem yapabilirsiniz. Bu 70'ten fazla paritenin arasında
arasında altın gibi değerli metaller, euro dolar gibi FX pariteleri ve bitcoin gibi kripto pariteleri bulunuyor. Tek seferlik ücret 100.000 dolarlık bir hesapta 520 dolar olarak belirtilmiş. Tabii ki sizler yine fintech kodunu kullanarak bu 520 dolardan belirli bir indirim elde edebileceksiniz. Burada tek seferlik ücret olduğunu belirteyim sizlere. Bazı firmalarda funded olduktan sonra ek ödeme istenebiliyor. BenFunding'de herhangi bir ek ödeme vesaire talep edilmiyor. Sadece challenge'ı alırken ödediğiniz ücretten ibaret ve bu şekilde hesabınıza sahip olabiliyorsunuz. Evet, tek adımlı challenge'ımızın genel şartları bu şekildeydi. Bir de sizlere geçmeden önce maksimum düşüş türümüzün ne olduğundan bahsedeyim. Buradaki %5'lik maksimum düşüş türümüz yarı trailing dediğimiz bir drawdown türü. Bu yarı trailing şu anlama geliyor. Siz hesabınızı satın aldıktan sonra kâra geçtiğiniz aşamada bu %5'lik limit sizi arkanızdan takip etmeye başlayacak. Fakat sizin başlangıç seviyenize geldiğinde sabit kalacak. Örneğin siz 100.000 dolarlık bir hesap satın aldınız. Maksimum düşüş limitiniz hesabınızı ilk aldığınızda 95.000 dolarda olacak. Fakat siz hesabınızı kabaca 105.000 dolara getirdiğinizde %5'lik limit 100.000 dolara gelecektir ve artık maksimum düşüş limitiniz 100.000 dolardadır. Bu aşamadan sonra başlangıç bakiyesine ulaştığı için siz 106, 107, 108.000 dolarlara da gitseniz daha önceden sizi takip eden bu maksimum draw'dan artık takip etmeyecektir. Yani bu düşüş türü sizi başlangıç bakiyenize kadar takip ediyor. Ondan sonrasında sabit kalıyor. Bunu da belirttikten sonra tek adımlı hesapları burada bırakalım ve geçelim en çok tercih edilen, en çok sorulan iki aşamalı hesap türlerine. İki aşamalı hesaplara geldiğimizde aslında BenFunding burada bizlere iki seçenek sunuyor. Bunlardan ilki BEM Classic dediğimiz hesap türü, ikincisi ise BEM Extended dediğimiz hesap türü. BEM Classic de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birisi swing traderlar için, yani pozisyonlarını günler boyunca tutmayı seven pozisyon yatırımcılar için, birisi de normal traderlar için geçerli bir hesap türü. Bu iki klasik hesap türü arasındaki tek fark kaldıraç oranları. Normal hesap türünde maksimum kaldıraç oranımız 1'e 100 iken swing hesap türünde kaldıraç oranımız 1'e 30 ile sınırlandırılmış. Bu da daha sürdürülebilir, daha uzun vadeli trade'ler yapmamıza imkan tanıyor. Bunun yanında BEM Extended seçeneğimiz var. BEM Extended seçeneği klasik hesap türünden birazcık daha farklı. Fark ne derseniz bu Extended hesap türü daha fazla işlem çiftinde işlem yapmamıza izin veriyor. Diğer paritelerde BEM Classic dediğimiz hesap türünde 70'ten fazla paritede işlem yapabiliyorken BEM Extended dediğimiz hesap türünde 180'den fazla paritede işlem yapabiliyoruz. Size daha basit ve anlaşılabilir anlatmam gerekirse bu BEM Extended dediğimiz hesap türü daha çok kripto trade etmek isteyen ve kripto yatırımcılar için geçerli bir hesap türü. BEM Classic dediğimiz hesapta ise daha çok forex trade etmek isteyen traderlar için geçerli. Fakat siz forex trade etseniz de belli başlı kriptoları yine bu hesap türü içerisinde trade edebiliyorsunuz. Kripto trade etmek isteseniz de belli başlı FX paritelerini bu kripto hesabı üzerinden de trade edebiliyorsunuz. Böyle esnek şartlar bizim için sunmuşlar. Burayı daha fazla uzatmadan hemen BEM Classic hesabının şartlarına geçelim. Burada iki fazdan oluşan bir challenge sürecimiz var. İlk fazda bizim kar hedefimiz %9 olarak belirtilmiş. İkinci faza geçtiğimizde kar hedefimiz yarı yarıya düşürülüyor ve %4,5'a düşmüş oluyor. Maksimum düşüş seviyemiz her iki aşamada da geçerli olacak şekilde %9'luk bir maksimum düşüş seviyemiz var ve bu maksimum düşüş seviyesi tek adımlı da olduğu gibi bizi arkamızdan takip etmiyor, sabit kalıyor. Yani 100.000 dolarlık bir hesap satın aldığınızda %9'luk bir kayıp limitiniz varsa sizin maksimum kayıp limitiniz her zaman ve her zaman 91.000 dolarda sabit kalacaktır. Hesabınız 91.000 dolara düşmediği sürece bu maksimum kayıp limitinizi ihlal etmemiş olursunuz. Günlük kayıp limitimiz yine maksimum kayıp limitimizin yarısı olacak şekilde 4,5 olarak belirlenmiş. Bu 4,5'luk günlük kayıp limiti bir önceki günün en yüksek bakiyesine veya en yüksek öz sermayesine göre Türkiye saatiyle gece 1'de yenileniyor. Bu günlük kayıp limitinize sürekli riayet etmeniz ve sürekli kontrol etmeniz lazım. Bu şekilde hesabınızın hızlı bir şekilde patlamasının önüne geçebilirsiniz ve daha dikkatli olabilirsiniz. Bu söylediğim sizlere tecrübeli bir pro firma yatırımcısı olarak bir tavsiyemdir. Maksimum kaldıraç oranımız BEM Classic türünde 1'e 100 olduğunu söylemiştim. BEM Classic swing hesap türünde ise 1'e 30. Tabii ki burada 1'e 100 ve 1'e 30'lar yine sabit değil. Altın paritelerinde 1'e 30, 1'e 50'lik bir kaldıraç varken FX'te 1'e 100'e çıkabiliyor. Kriptoda 1'e 2, 1'e 5'e düşebiliyor. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında farklı hesap türlerindeki kaldıraç oranlarına birlikte bakacağız. Burada üstünkörü bir anlatmış olayım. Ödüller haftalık olarak belirtilmiş. Haftalık demek şu demek. 2 haftada bir elde ettiğiniz karı çekebileceğiniz anlamına geliyor. Yani hafta aşırı, bir hafta dolu, bir hafta boş şeklinde 14 günde bir kar çekimi yapabilirsiniz. Kar paylaşımımız yine %80 olarak belirtilmiş. Gayet ideal bir kar paylaşım oranı. %80'i bizde kalıyor, %20'si firmaya kalıyor. Süre sınırlandırmamız yok. Bu hesapları da satın aldığımızda herhangi bir
zaman sınırlamamız bulunmayacak. Kendinizi baskı altında hissetmeyin. İster birkaç gün, ister birkaç hafta, isterseniz aylarca bu hesapları trade edebilirsiniz. Geri ödeme seçeneğimiz evet, eğer siz satın alım sırasında geri ödeme eklentisi eklerseniz funded olduktan sonra bu hesap için ödediğiniz ücreti geri alırsınız. Bu sayede funded olduktan sonra tamamen ücretsiz ve bedava bir şekilde bu challenge hesabına hem de funded bir şekilde sahip olmuş olursunuz. Mevcut semboller 70'ten fazla parite olduğunu az önce değinmiştim. Tek seferlik ücret, yine burada değiniyorum, tek seferlik ücret. Farklı firmalarda funded olduktan sonra sizden ek bir ücret talep edilebiliyor. Fakat BenFunding'de böyle bir şey yok. Tek seferlik bir ücret ödeyeceksiniz. 2 aşamalı klasik hesap türü için 519 dolar gibi bir ücretimiz var. Tabii ki bu 100 bin dolarlık bir hesap boyutu için geçerli. Swing hesapta ise 100 bin dolarlık bir hesabın fiyatı 649 dolar olarak belirtilmiş. Yine dediğim gibi Fintech indirim kodunu kullandığınızda buradaki fiyatlandırma üzerinden daimi olarak bir indirime sahip olacaksınız. BEM klasik hesap türlerini anlattığıma göre dilerseniz geçelim BEM Extended seçeneğimize. BEM Extended'a geldiğimizde kar hedefimizin klasikten farklı olarak %10 olarak belirtildiğini, ikinci fazda yine yarıya düşüp %5 olarak belirtildiğini söyleyebilirim. Maksimum düşüşümüz %8 olarak belirtilmiş. Yine buradaki maksimum düşüş türümüz, yani maksimum drawdown'ımızın türü de bizi takip etmeyen, sabit kalan bir statik drawdown olduğunu tekrardan hatırlatayım. Günlük maksimum düşüş limitimiz %4 olarak belirtilmiş. Kaldıraç oranımız 1'e 100. Tabii ki dediğim gibi kripto paritelerinde veya altın paritelerinde farklı kaldıraçlar olabiliyor. Siz bunu hesap türünüze göre kendiniz kontrol edeceksiniz. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında dediğim gibi anlatacağım. Ödül döngülerimiz, haftalık ödül döngülerimiz var. Yani siz bu hafta kar aldıysanız bir sonraki haftayı pas geçip sonraki hafta tekrar kar alabiliyorsunuz. 14 günde bir şekilde ödüllerinizi paylaşabiliyorsunuz. Yine kar paylaşım oranımız %80. Elde ettiğimiz karın %80'i bizde kalırken %20'si firmaya kalıyor. Bunun altında süre sınırlamamızın olmadığını, istediğimiz kadar bu hesaplarla trade yapabileceğimizi tekrar hatırlatıyorum. Geri ödeme yapılması, eğer siz hesabınızı satın alırken geri ödeme eklentisi satın alırsanız funded olduktan sonra bu hesap için ödediğiniz ücreti geri alacaksınız. Mevcut semboller, yani işlem yapabileceğimiz pariteler klasik hesap türünden farklı olarak 180'den fazla paritede işlem yapabiliyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir çeşitlilik. Yine bu hesaba sahip olmak için ödeyeceğimiz tutar 499 dolar olarak belirtilmiş. Yine satın alım aşamasında Fintech kodunu kullanırsanız daimi olarak bir indirime sahip olacaksınız. Şimdi iki aşamalı hesap türlerini de size anlattığıma göre dilerseniz BenFunding'deki sıkça sorulan sorular ve bu hesaplara sahip olduktan sonra başka uymamız gereken kurallar var mı? Bunlara bir göz atalım. Ben bu videoya girmeden önce sizler için detaylı bir araştırma yaptım. Hem vaktinizi çok çalmamak için hem de sizi yeterince doğru bilgilendirebilmek için tüm kuralları gözden geçirdim. Bu aşamada videoya bir beğeni atmanız ve kanala abone olmanız benim için çok önemli. Yine bana destek olmak için eğer BenFunding ile ilgileniyorsanız aşağıdaki güvenli bağlantıdan BenFunding'e giderek bana destek olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan hemen geçiyorum BenFunding ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve bilmemiz gereken dip detaylara. Sıkça sorulan sorular kısmına gelebilmemiz için ana sayfada yine üstte bulunan sıkça sorulan sorular veya sizde FAQ olarak görünebilir İngilizce kullanıyorsanız bu kısma tıklıyoruz ve buraya geliyoruz. Ben siteyi Türkçe'ye çevirdim ve sizlere anlaşılabilir bir anlatımla buradaki bütün kuralları anlatmaya çalışacağım. Her başlığa tek tek tıklamayacağım. Daha öncesinden ben bunları okuyup bilgi sahibi olduğum için bazılarını çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Bazılarını detaylıca sizlere aktaracağım. Burada karşımıza çıkan genel sorular kısmında şu an sizlere bahsetmem gereken önemli bir şey yok. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa buradan bakabilirsiniz. Burada bize BenFunding nedir, nasıl çalışır gibi temel şeyleri anlatıyorlar. Ben sizlere burada ilk olarak BEM Klasik, yani normal hesap türünü, ardından BEM Klasik Swing hesap türünün dip detaylarını, bunun ardından BEM Extended hesap türünün detaylarını ve son olarak da tek aşamalı challenge'ın dip detaylarını anlatacağım. Bunun yanında genel sıkça sorulan sorular kısmına değineceğiz. Bir de faturalandırma, sipariş ve ödeme kısmına birlikte göz atacağız. Öyleyse hemen BEM Klasik normal hesap türüyle başlayalım. Buradaki başlıklara tek tek tıklayarak bütün açıklamaya sahip olabilirsiniz. BEM Klasik normal hesap türü nedir? Az önce de size bahsettiğim gibi bu hesap daha yüksek kaldıraç, geniş piyasa erişimi ve simüle edilmiş bir ortamda yapılandırılmış, hedef odaklı bir değerlendirme isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Başlıca özellikleri 1'e 100'e kadar kaldıraç, geniş piyasa erişimi, farklı paritelere erişebiliyorsunuz. Esnek pozisyon alma, forex, endeks, metaller gibi piyasalarda pozisyon tutabildiğinizi belirtiyor. Peki bu BEM Klasik normal hesap türü için genel kurallar nelerdir? Az önce bahsettiğimiz gibi %9'luk bir kar hedefimiz var. Günlük kayıp limitimiz %4,5.
maksimum kaybımız %9. Bunu burada belirtmişler. Fakat burada daha önce görmediğimiz bir kural görüyoruz. Minimum işlem süresi şartı. En az 3 işlem günü ve her işlem gününde başlangıç bakiyesinin en az %0.5'i oranında gerçekleşmiş kar elde edilmesi gerekmektedir. Bu da şu anlama geliyor. Siz bu hesabı satın aldığınızda her bir fazda en az 3 gün trade yapmalısınız. Yaptığınız trade sonucunda bugünün bir işlem günü sayılabilmesi için en az %0.5'lik bir kar oranına ulaşmanız lazım. Yani örneklendirmem gerekirse 100 bin dolarlık bir hesabınız varsa sizin bir işlem gününü tamamlayabilmeniz için en az %0.5'lik yani 500 dolarlık bir kâra ulaşması gerek. Eğer günün başlangıç bakiyesine göre %0.5'lik kâra ulaşırsanız bugünü bir işlem günü olarak kabul ediyor ve diğer işlem günlerini tamamlamanız isteniyor. Birinci aşamada bunu tamamladınız. İkinci aşamaya geçtiğinizde de yine 3 işlem günü içerisinde işlemlerinizi yapmanız lazım. İkinci aşamaya geçtiğimizde kar hedefimizin %4.5'a düştüğünü az önce söylemiştik. Günlük kayıp limitimiz yine %4.5. Maksimum kaybedebileceğimiz limit aynı şekilde devam ediyor ve %9 olarak bizlere burada belirtilmiş oluyor. Az önce de değindiğim gibi minimum işlem günü şartlarımız en az 3 günlük işlem günü burada da devam ediyor. Minimum işlem günü şartlarını burada belirttim. Eğer bu kısma gelip de bu detayları okumasaydım veya size bildirmeseydim bu minimum işlem günü şartını bilmeyebilirdiniz. O yüzden sizlere bu şekilde çok kapsamlı rehberler hazırlıyorum ve her zaman dediğim gibi bir hesap satın alacaksanız satın alacağınız firmanın mutlaka sıkça sorulan sorular kısmına gidin. Bütün detaylara hakim olun ve sonrasında hesabınızı satın alın. Bunun altında simüle edilmiş maksimum günlük kayıp nedir diye bir seçenek var. Kısaca değineyim. Bir önceki günün bakiyesine göre bakiye veya öz sermayeniz hangisi daha yüksekse gece 1'de hesaplanıyor ve %4.5'luk kayıp limitiniz oluyor. Bu her gün sizin bakiyenize göre değişiyor. Dolayısıyla siz bunu sürekli kontrol etmelisiniz. 100 bin dolarlık bir hesapta başlangıçtaki günlük kayıp limitiniz %4.5'tür. Siz kar ettikçe veya zarar ettikçe bu günlük kayıp limiti az az değişecektir. Günlük kayıp limitini de bu şekilde anlatayım. Bunun altında simüle edilen maksimum su çekimi ne kadardır diyor. Su çekimi dediğine bakmayın, yanlış bir çeviri var. Maksimum drawdown'ımızın ne olduğunu söylüyor. Maksimum drawdown'ımız az önce de dediğim gibi klasik hesap türünde statik bir drawdown'ımız var. Yani 100 bin dolarlık bir hesapta %9 kayıp limitimiz olduğuna göre biz 91 bin dolara düşmediğimiz sürece hesabımız elimizden gitmeyecek. Haber ticareti yapabilir miyim? Evet, ancak geleneksel varlıklar için belirli kurallar geçerlidir. Kripto para çiftleri bu kurallardan etkilenmez. Yani kripto paralarda herhangi bir haber trade yasağınız bulunmayacak. Geleneksel piyasalardaki haber trade şartlarına uymanız gerekiyor. Sınırlı zaman dilimi var. Yüksek etkili haberlerden 4 dakika önce ve sonrasında işlemlerinizi açık tutabilirsiniz. Bu 4 dakikalık zaman penceresinde herhangi bir stop loss emri yapmamalısınız. İşleminizi güncellememelisiniz ve yeni işlem, yeni emir buralara eklememelisiniz. Bunlar önemli. Diğer detaylara sizler de bakarsınız. Eğer bu kuralı bir defa ihlal ederseniz hafif ihlal, sonrakilerde ise sizlere ciddi yaptırımlar uygulayabiliyorlar. Haklı olarak tabii ki. Buna da değindikten sonra işlemlerimi hafta boyunca tutabilir miyim seçeneğini tıklıyorum. Evet, işlemlerinizi hafta boyunca hafta sonu gelse de tutabiliyorsunuz. Fakat eğer firmanın bir altyapı çalışması veya güncellemesi varsa bunu zaten önceden sizlere bildiriyorlar. Bu süreçler öncesinde işlemlerinizi kapatmanız gerekiyor. Bu çok sık olan bir şey değil. Çok nadir başınıza gelebilecek bir şey. Ama firma sizi bu konuda bilgilendirecek. Mevcut araçlar ve kaldıraçlar. Forex piyasalarında bu hesap türünde 1'e 100'lük kaldıracımız var. Yani Euro, Dolar, Japon yeni gibi paritelerde 1'e 100 kaldıracımız var. Metallerde, altın gibi paritelerde 1'e 30. Enerjilerde, örneğin petrol gibi paritelerde yine 1'e 30. Örneğin Nasdaq veya S&P gibi endekslerde 1'e 50'lik bir kaldıracımız var. Kripto paralarda 1'e 2'lik bir kaldıracımız var. Bitcoin, Ethereum'da. Diğer altcoin'lerde ise 1.5'luk bir kaldıracımız var. Kaldıraç oranları bu şekilde. BAM Classic normal hesap türünün dip detayları bu şekildeydi. Şimdi geçelim BAM Classic Swing hesap türünün dip detaylarına. İlk olarak BAM Classic Swing hesabın ne olduğuna bir bakalım. Bu hesap uzun vadeli işlem yapmayı, düşük kaldıraç kullanmayı ve bakiyeye dayalı risk modelini tercih eden yatırımcılar için tasarlanmıştır. Başlıca özellikleri takas ücreti ödemeden işlem yapma, yani siz herhangi bir komisyon ödemiyorsunuz bu hesap türünde. Burada bakiye bazlı bir düşüşünüz var. Yani hesabınızı satın aldığınız bakiye üzerinden sabit bir kayıp limitiniz var. Sizi herhangi bir şekilde takip eden bir kayıp limitiniz yok. Bu sayede uzun süren işlemlerinizde daha rahat pozisyonlarınızı taşıyabiliyorsunuz. Geniş piyasa erişimi, dediğim gibi farklı piyasalara erişiminiz var. Esnek tutma, desteklenen tüm enstrümanlarda gecelik ve hafta sonu işlemlerinizi tutma imkanı mevcuttur. Bunları belirttikten sonra buradan çıkıyorum ve bakıyorum BAM Classic Swing hesabın genel kurallarını. Dediğimiz gibi %9'luk kar hedefimiz var. %4.5'luk günlük kayıp limitimiz var. Maksimum toplam kayıp limitimiz yine kar hedefimizde aynı şekilde %9'luk maksimum kayıp limitimiz var. Yani 100 bin dolarlık bir hesapta
maksimum kaybedebileceğimiz tutar 9.000 dolardır. Hesabımız 91.000 dolara düşerse hesabımız diskalifiye olur. Yine minimum işlem günleri şartımız var. 3 günlük bir işlem günü bizden istiyor ve her bir işlem gününün sayılabilmesi için en az %0.5'lik kar etmemiz lazım. Diyelim ki sizin 100.000 dolarlık bir hesabınız var. Bir işlem gününün geçerli olabilmesi için o işlem gününde en az 100.000 dolarlık bir hesapta 500 dolarlık kar etmelisiniz ki bu oranı karşılayıp bir işlem gününü yerine getirin. Aşama 2'ye geçtiğimizde yine kar hedefimiz yarı yarıya düşürülüyor demiştik. Günlük kayıp limitimiz aynı şekilde %4.5 olarak devam ediyor. Maksimum kaybımız aynı şekilde %9 olarak devam ediyor. Yine ikinci fazda da 3 günlük minimum işlem günü süresi bizlerden isteniyor. Bunları da belirttikten sonra diğer şartlara bakalım. Simüle edilen maksimum günlük kayıp nedir? %4.5 olduğunu söylemiştim ve diğer hesaptaki gibi bir önceki güne dayalı olarak hesaplanıyor. Simüle edilen maksimum su çekimi dediğimiz şey maksimum drawdown'ımız ne kadardır? Az önce de anlattığım gibi sabit %9'luk bir drawdown'ımız var. Hesabımızı 91.000 dolara düşürmediğimiz sürece drawdown'a takılmayacağız. Burada bakmamız gereken önemli sekmelerden birisi haber ticareti sekmesi. Çünkü burası swing hesap olduğu için haberlerde işlem yapmamızı biraz daha kolay hale getirmişler. Haber ticareti yapabilir miyiz? Evet, ancak geleneksel varlıklar için belirli kurallar geçerlidir. Kural işlemin veya emrin haber olayına göre ne zaman açıldığına bağlıdır. İzin verilen haber trade'i şu şekildedir. Önemli haberlerden 8 saat veya daha önce açılan işlemler, emirler, bu işlemler kısıtlamaya tabi değildir. Swing hesap olduğumuz için 8 saat öncesinde açılmış bir işlemimiz haber trade'i kuralına takılmayacaktır. Bizlere bunu burada belirtmişler. Ve haber penceresi boyunca normal şekilde yönetilebilir. Stop loss ve take profit ayarlamaları dahil. Haber penceresinin ne olduğunu az önce söylemiştim. Haberin 4 dakika öncesi ve haberin 4 dakika sonrası bizim haber penceremizdir. Eğer swing hesap satın aldıysanız diğer hesap türlerinin aksine bu zaman penceresi arasında da işlemlerinizi stop loss da olsa take profit de olsa yapabilirsiniz. Bu güzel bir özellik. Diğer detaylara çok fazla değinerek videoyu uzatmak istemiyorum. Bunu burada bırakıyorum. İşlemleri hafta sonu boyunca tutabilir miyim? Swing hesap türü adı üstünde zaten gayet rahat tutabileceksiniz. Mevcut araçlar ve kaldıraçlar, buradaki kaldıracımız biraz değişti. Az önce 1'e 100'dü forex pariteleri için 1'e 30'a düşürüldü. Metallerde 1'e 9'a düşürüldü. Enerjilerde 1'e 9, endekslerde 1'e 15'e düşürüldü. Kripto paralarda ise Bitcoin ve Ethereum gibi paritelerde 1'e 1.5 iken altcoin'lerde herhangi bir kaldıraç yok. 1'e 1'lik bir kaldıraçla devam ediyoruz. BEM Classic Swing hesap türünün de dip detayları bu şekildeydi. Bir de isterseniz kripto yatırımcılarına özel olarak tasarlanmış BEM Extended hesap türünün detaylarına birlikte bakalım. Evet, ilk olarak BEM Extended'ın ne olduğuyla başlayalım. Bu program yapılandırılmış, simüle edilmiş bir değerlendirme çerçevesinde kripto para odaklı alım satım için özel olarak tasarlanmış olup geniş bir pazar erişimi sunmaktadır. Program öncelikle kripto para ticareti için tasarlanmış olsa da kripto varlıklarla sınırlı değildir. Forex, metaller, enerji ve endekslerde de işlem yapabilirler. Ancak bu geleneksel araçlar için kaldıraçlar daha sınırlıdır. Başlıca özellikler 100'den fazla kripto para çifti. Bu gerçekten çok büyük bir erişim ve kaldıraç oranımız 1'e 100'e kadar. Kaldıraç oranı alete göre değişebilir. Yani pariteye göre değişebilir. Ayrıntılar için semboller sayfasına bakın diyor. Hangi paritede ne kadarlık kaldıracınız olduğunu bu sayfadan kontrol edebilirsiniz. Ben videoyu uzatmamak için yine girmiyorum. Aşağı indiğimde BEM Extended için genel kurallar nelerdir? Bir de buna bakarım. Videonun öncesinde de belirttiğim gibi kar hedefimiz %10 olarak belirtilmiş. Günlük kaybımız %4. Normalde yarı yarıya düşüyor diyor. Burada biraz daha kısıtlayıcı çünkü kripto paralardaki oynaklığı göz önünde bulundurduğumuzda bu gayet normal bir şey. %4'lük bir günlük kayıp limitimiz var ve bu bir önceki günün maksimum bakiyesine veya maksimum öz sermaye oranına göre her gün gece 1'de düzenlenecektir. Maksimum toplam kaybımız %8 olarak belirtilmiş. Dediğim gibi burada birazcık daha şartlar ağır fakat tabii ki fiyatı daha makul bir fiyat. Minimum işlem günü yine burada da var. En az %0.5'lik kar ettiğimiz minimum işlem günü istiyor bizden. 100.000 dolarlık bir hesabınız varsa bir işlem günü sayılabilmesi için önceki günün bakiyesinden farklı olarak 500 dolarlık bir kar elde etmeniz gerekiyor ki bir işlem günü sayılsın. İkinci aşamaya geçtiğimizde kar hedefimiz %5'e düşüyor. Günlük kayıp limitimiz yine %4 olarak devam ediyor ve yine %8'lik maksimum düşüş limitimiz devam ediyor. Yine minimum işlem günü şartı 3 işlem günü olarak devam edecektir. Yine bunun şartı da %0.5'lik kar etmemizdir. Genel kuralları burada bırakalım, diğer detaylara bakalım. Günlük kayıp limitimiz nedir? Diğer hesap türlerinde de anlattığım gibi %4'lük bir önceki günün bakiyesine göre günlük kayıp limitiniz var. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Simüle edilen maksimum düşüş türünüz yani maksimum kaybedebileceğiniz oran sabit bir şekilde %8'lik bir orandır.
Yani diyelim ki siz BEM Extended'dan kripto para ticareti için bir hesap satın aldınız ve 100 bin dolarlık bir hesabınız var. Maksimum kayıp limitiniz %8 olduğu için siz hesabınızı 92 bin dolar seviyesine düşürürseniz hesabınız ihlal edilmiş olur ve hesabınız diskalifiye edilir. Fakat 92 bin dolara düşmediğiniz sürece maksimum kayıp limiti şartına takılmamış olursunuz. Fakat bunu yaparken günlük kayıp limitinizin %4'ü aşmadığına dikkat edin. Haber ticareti yapabilir miyim sekmesine tıklıyorum. Sınırlı zaman dilimi boyunca yüksek etkili haberlerden 4 dakika önce ve sonra, bu zaman penceresini az önce söylemiştim, İşlemlerimizi açık tutabiliriz. Fakat kısıtlı süre zarfında piyasa emirleri, bekleyen emirler, zarar durdurma, kar al emirlerini gerçekleştirmemeli veya değiştirmemelisiniz. Yani bu yüksek etkili haberlerin 4 dakika öncesinde ve sonrasında işlem yapmamalıyız. Eğer yaparsak ihlal etmiş oluruz. İşlemlerimizi hafta sonu boyunca tutabilir miyiz? Evet, hafta sonu boyunca işlemlerimizi tutabiliriz. Fakat planlı bakım çalışmaları gibi platform bakımları olduğunda size önceden bilgi verilecek ve hesabınız kapatılması gerekebilecek. Bu çok sık olan bir şey değil. Pek fazla başınıza gelmez. Gelirse bile zaten firma sizlere bilgilendirecektir. Bunu da kapatıyorum. Mevcut araçlar ve kaldıraçlar sekmesine tıklıyorum. Burada kaldıracımızı görüyoruz. BEM Extended hesap türünde Forex paritelerinde 1'e 100, metallerde 1'e 30, endekslerde 1'e 30'luk bir kaldıracımız var. Her ne kadar kripto odaklı olsa da dediğim gibi Forex, metal ve endeks paritelerinde takip edebiliyoruz. Buradaki fırsatları da değerlendirebiliyoruz. Kripto paralarda Bitcoin ve Ethereum'da 1'e 1.5'luk kaldıraç varken altcoin'lerde Solana, Avax gibi altcoin'lerde 1'e 2'lik bir kaldıraç oranımız var. Kaldıraç oranlarını da burada belirttiğime göre BEM Extended seçeneğinde, yani BEM genişletilmiş hesap türünde sizlere daha fazla anlatacağım bir şey yok. Hesapların detaylı kurallarını da böylece bitirdiğimize göre bir de BEM Funding'in genel kurallarına göz atalım. Bu challenge kuralları haricinde uymamız gereken başka neler var sizlerle birlikte inceleyelim. Genel sıkça sorulan sorular sekmesine girdim. Teknik ve alım satım işlemleri için kimle iletişime geçmeliyim? Firmanın müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilirsiniz. Şu anda ekranın üst köşesine de firmanın iletişime geçebileceğiniz destek ekibinin mail adresini bırakacağım. Ayrıca BEM Funding'in sitesine geldiğinizde ekranınızın sağ alt kısmında bir mesaj baloncuğu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda mailinizi ve adınızı, soyadınızı yazdığınızda çok kısa bir süre içerisinde Türkçe olarak, bakın tekrarlıyorum, birçok firmada yoktur, Türkçe olarak müşteri temsilcisine bağlanabilir. Bütün soru ve sorunlarınıza yanıt alabilirsiniz. Gerçekten çok hızlı ve kullanışlı bir müşteri temsilcisi seçeneği var. Ayrıca Türkçe destek vermeleri bence sizler için çok önemli. Bunun yanında hangi aracı kurumla işlem yapıyoruz? Burada elde edilen verilerin Bybit'ten çekildiğini bizlere belirtmişler. Tek tek açmıyorum. Değerlendirme sürecinde platformumu değiştirebilir miyim? Yani siz diyelim ki CTrader kullanmak istediğiniz bir hesap satın aldınız. İkinci aşamaya geçtiğinizde bunu DXTrade yapabiliyor musunuz? Hayır, bunu yapamadığınızı burada belirtmişler. Spreadler ve komisyonlar nelerdir? Spreadler sayfasına giderek kontrol edebilirsiniz demişler. Sözleşme büyüklükleri ve takas oranları ile ilgili bir sekmemiz var. Bunlar bizim için çok önemli değil. Zaten işlem platformumuza gittiğimizde bu sözleşmelerin büyüklüklerini ve özelliklerini kontrol edebiliyoruz. Bu alanda en çok dikkat etmemiz gereken çok önemli bir kural var. Hemen bunu sizlere tanıtıyorum. Sembol başına risk limiti nedir? Bu gerçekten bilmemiz gereken ve uymamız gereken bir kuraldır. Buraya tıklıyorum. Bunu sizlere detaylıca okumak istiyorum. Kumarbaz zihniyeti teşvik etmek yerine yatırımcılarımızdan sağlam ve sorumlu oyun planları ile gelmelerini istiyoruz. Değerlendirmeyi geçip fonlu BEM yatırımcısı olduktan sonra, yani sizler hesabınızı funded yaptıktan sonra, işlem ücretleri de dahil olmak üzere hiçbir işlem çiftinin riskinin başlangıçtaki hesap bakiyesinin %1.2'sini aşmadığından emin olmalısınız. Şimdi bunu sizlere anlaşılabilir şekilde özetleyeyim. Siz hesabınızı funded yaptınız diyelim ve sizin 100 bin dolarlık bir hesabınız var. Siz girdiğiniz her işlemde komisyonlar da dahil olmak üzere hesap boyutunuzun %1.2'si kadar risk alabilirsiniz. Hesap boyutunuz neydi? 100 bin dolar. Her bir işlem fikrinde riske atabileceğiniz tutar ne? %1.2 olduğuna göre maksimum 1200 dolar stoplu ve riskli işlemlere girebilirsiniz. Daha fazlasına giremezsiniz. Eğer bunu yaparsanız girdiğiniz işlem kumar davranışı veya hesap ihlali olarak değerlendirilebilir. Bu çok önemli bir şey. Funded olduktan sonra her bir işleme %1.2'lik riskle girebilirsiniz. Bunu birazcık daha detaylandırmam gerekirse burada farklı detaylar da var. Ben bunları okuduğum için sizlere aktarmaya çalışıyorum. Örneğin siz altın paritesinde yükseliş yönlü bir işlem fikriniz var ve işleme gireceksiniz. Bu işlemde %1.2'lik bir risk alabilirsiniz. Bunun yanında bir de euro dolar paritesinde düşüş yönlü bir işleme gireceksiniz. Ona da girebilirsiniz. Fakat orada da riske atabileceğiniz tutar yine %1.2 ile sınırlıdır. Bu çok önemli bir kural. Funded olduktan sonra eğer sizler bu videoyu izlemeseydiniz veya bu sıkça sorulan sorular kısmındaki burayı okumasaydınız bu kuralı bilemezdiniz ve hesabınız elinizden gidebilirdi. İşte ben de bu ve buna benzer farklı kuralların farkında olabilmemiz için siz traderlara, arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız, düşünceleriniz benim için çok önemli. Etkileşimlerle beni destekleyebilirsiniz. Bu %1.2'lik riske de değindiğimize göre devam
devam edebiliriz. Burada ben Funding'deki işlem hesaplarımı nasıl birleştirebilirim diye bir seçenek var. Maksimum 200.000 dolara kadar Funded hesaplarınızı birleştirebilirsiniz. Hesabınızı birleştirebilmek için Funded seviyeye çıkarmanız çok önemli. Funded seviyeye çıkardıktan sonra herhangi bir işlem almamanız da çok önemli. Yani sizin 2 tane 10.000 dolarlık hesabınız var diyelim ve ikisini de Funded yaptıktan sonra herhangi bir işlem almazsanız ikisini birleştirip 20.000 dolarlık bir hesap olarak kullanabilirsiniz. Burada bunu belirtmişler. Çekilişle kazandığım hesabı nasıl talep edebilirim? Bu kısma da şu an değinmeyeceğim. Ben ilerleyen zamanlarda Ben Funding ile birlikte sizler için çekilişler düzenleyeceğim. Bunları da kaçırmamak için kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanız çok önemli. Çekilişler olduğunda sizlere bunun rehberini zaten hazırlayacağım. Piyasa devir yönetimi dediğimiz şey piyasaların saat kaçta kapandığı ile ilgili bir bilgilendirme. Değerlendirme ücreti iadesi yapıyor musunuz? Dediğim gibi siz hesabı satın alırken eğer ücret iadesi eklentisi aldıysanız Funded olduktan sonra ücretiniz iade ediliyor. Burada bundan bahsediyorlar. Demo işlemler için hangi platformları kullanabilirim? Buradaki işlem platformlarımızın CTrader ve DXTrade olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Ben Funding'in sitesine girdiğinizde şu an beklemede olarak Platform 5 yani MetaTrader 5 seçeneğini de göreceksiniz. Şu anda aktif değil fakat firmanın yetkilileriyle görüştüğümde ilerleyen zamanlarda MetaTrader 5'in de aktif olacağını söylüyorlar. Bu bizim için gerçekten çok önemli ve birçoğumuzun kullandığı bir platform. Benim kanalımda da MetaTrader 5 kullanmayı bilmeyenler için hem PC versiyonu hem de mobil versiyonu için A'dan Z'ye bir profesyonel gibi MetaTrader 5 kullanmayı öğrenebileceğiniz eğitim serisi var. Kanala giderek bu eğitim serisini izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunun altında hedefi ihlal edersem ne olur diye bir soru var. Burada yine çeviri hatası. Herhangi bir kuralı ihlal edersem ne olur? Tahmin edeceğiniz gibi hesabımız elimizden gider ve diskalifiye olur. Bunu burada belirtmişler. Demek ki birçok kez soruluyor. Tayyip süreci nasıl işliyor? Yani kimlik doğrulama sürecinin nasıl işlediği ile ilgili sizi bir aydınlatayım. Birçok pro firmada güvenilir olarak kullanılan Verify kimlik doğrulama sistemini kullanıyorlar. Bu gerçekten çok hızlı bir kimlik doğrulama sistemi. Bu Verify sitesinden kimliğinizi doğrulayabilir. Selfie'nizi, kimlik fotoğrafınızı, pasaportunuzu, sürücü belgenizi yükleyerek kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz. Birkaç saat içerisinde hatta bazen birkaç dakika içerisinde kimlik doğrulamanızı Verify üzerinden yapabileceğinizi burada belirtmişler. Aşağıya geldiğinde sipariş, faturalama ve ödeme ile ilgili sıkça sorulan soruları görüyoruz. Ödül talebinde nasıl bulunabilirim seçeneğine tıklıyorum. Bir ödül talebinde bulunabilmemiz için kar paylaşımından sonra yani %80'lik karımızın en az 150 dolar olması gerekiyor. 150 doların altındaki bir karda biz ödül talebinde bulunamıyoruz. Sizlere bunu hatırlatayım. Ödeme talebinde bulunabilmemiz için kontrol panelimizdeki ödemeler bölümüne gidiyoruz. Ödül talebini başlatmak için ödül talep et seçeneğine tıklıyoruz. Gerekli bilgileri giriyoruz. Doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylayın ve gönderin. Bunun sonrasında ister confirm ödeme yöntemiyle direkt kripto hesabınıza, isterseniz de Rise ödeme yöntemiyle Rise hesabınıza çekebilirsiniz. Bunları da söyledikten sonra diğer bir seçeneğimize geçiyorum. Para çekme işlemleri bilmemiz gereken her şey. Burada bizlere ödül döngümüzden bahsediyorlar. Haftalık döngülerin 14 günde bir olduğu, 7 günlük döngülerin de her 7 günde bir olduğundan bahsediyorlar. Minimum kar gereksinimi 150 dolarlık bir kar gereksinimimiz gerekiyor. Dediğim gibi hesabımızdan para çekebilmemiz için. İşlem süresi genelde 72 saat içerisinde tamamlandığını burada belirtmişler. Fakat bunu çok daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Çevremde birçok kişi Ben Funding kullanmış ve buradan payout çekmiş kişiler. Burada belirtilen 72 saat en fazla süreyi belirtiyor. Birkaç saat hatta bazen birkaç dakika içerisinde çektiğiniz payout hesabınıza geliyor. Bunun altında Rise ödeme yönteminden ve kripto ödeme yönteminden bahsediyorlar. Kripto ile çekim yapabilmeniz için çekeceğiniz ödülünüzü USDC olarak çekmeniz gerekiyor. USDT değil USDC ve Ethereum ağı üzerinden ERC20 ağı üzerinden çekmeniz lazım. Buna da dikkat edin. Çekim yaptığınızda %2 hizmet bedeli artı kullandığınız ağın blok zincir ücretini ödersiniz. Bu oranlar da gene birkaç dolar civarında değişen. Bunlar bütün pro firmalarda var. Bütün gönderim türlerinde var. Bunlar normal şeyler. Fakat yine de şeffaflık adına bunları bize belirtmişler. Bunun altında hangi ödeme yöntemleri mevcut? Kripto ve Rise'la paranızı çekebileceğinizi söylemiştim. Gerilme vergi ödemem gerekiyor mu? Burada bizlere şunu belirtiyorlar. Ben Funding sizin vergilendirmenizle ilgili herhangi bir şeye karışmaz. Buradan elde ettiğiniz karın vergilendirmesi ve yasal yükümlülüklerinin tamamen size ait olduğunu burada bizlere belirtmişler. Sipariş numaramı nasıl öğrenebilirim? Sizler bir sipariş oluşturduğunuzda mailinize direkt sipariş numaranızın geldiğini burada belirtmişler. Başka ücret talep ediyor musunuz? Yani tekrarlayan ücretler var mı? Hani hesapları anlatırken de sizlere söylemiştim ya. Bazı firmalarda funded olduktan sonra sizlerden ek bir ücret talep edebiliyorlar. Ben Funding'de bu yok. Bunu burada bizlere belirtmişler. Neden ücret alınıyor? Yani bir challenge hesabı satın aldığımızda neden ücret alındığını sormuşlar. Bunun da açıklamasını yapmışlar. Yönlendirme ödemeleri, affiliate ve ortaklık programlarından bahsediyorlar.
bahsetmişler ve en son olarak geri ödeme politikasından bahsetmişler. Geri ödeme, yani siz hesabı satın aldıktan sonra caymak isterseniz 14 gün içinde cayabilir ve hesabınızda herhangi bir işlem yapmazsanız bu challenge hesabını iade edebilirsiniz. Bunun ücretini de geri alabilirsiniz. Buradan bahsetmişler. Evet, Ben Funding'in sıkça sorulan sorular kısmındaki bütün dip detaylarını sizlere anlaşılabilir bir rehber şeklinde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bu kapsamlı rehber videomun yanında ilerleyen günlerde Ben Funding DX Trade nasıl bağlanılır, Ben Funding C Trader nasıl bağlanılır, nasıl işlem yapılır, nasıl stop koyulur, nasıl take profit koyulur, bütün bunları tek tek rehber şeklinde sizlere anlatacağım. Bunlardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ben Funding'e dair birçok farklı içerik önümüzdeki haftalarda ve günlerde yine sizinle birlikte olacak ve yine Ben Funding'in güvenli bağlantı linkinin videonun açıklama kısmında olduğunu hatırlatarak videoyu burada noktalandırıyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilir, düşünce ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca size sunmuş olduğum bu güvenli bağlantı linkinden Ben Funding'e giderek beni desteklemiş olursunuz. Alacağınız hesap türlerinde de Fintech indirim kodunu kullanırsanız süresiz olarak belli oranda bir indirime sahip olacaksınız. Bunu da sizlere hatırlatıyorum. Fiyatlar ne olursa olsun karınız bol olsun diyorum. Hoşça kalın.